Zaman. Bizi birbirimize bağlayan, evreni anlamlandırmamızı sağlayan o görünmez ağ. Bugün kolumuzdaki saate veya telefonumuzun ekranına baktığımızda zamanın kesin ve evrensel bir doğru olduğuna inanıyoruz. Peki ya bu sadece devasa bir illüzyonsa? Ya bir zamanlar sadece birkaç kilometre öteye gittiğinizde zamanın kuralları tamamen değişiyorsa? ...19. yüzyılın ortalarına kadar dünyada standart bir saat kavramı yok. Zaman, gökyüzündeki güneşe aitti. Her kasaba kendi kent meydanındaki kilise çanını referans alırdı. Güneş tam tepeye geldiğinde o şehir için saat 12 idi. Ancak gerçekte New York'ta saat tam öğlen 12 iken Washington'da 11:48, Boston'da ise 12:12 idi. Sadece Amerika kıtasında aynı anda işleyen 300'den fazla farklı yerel saat vardı. İnsanlar at arabasıyla seyahat ederken kasabalar arası zaman farkı önemsiz bir detaydı. O dönemde zamanın efendileri kasabanın yerel saat ustalarıydı. İnsanlar saatlerini ayarlamak için kasaba meydanındaki kilise çanını dinler veya yerel kuyumcunun vitrinindeki saate bakardı. Herkesin zamanı kendine, daha doğrusu kendi gökyüzündeki güneşine aitti. Ancak sanayi devrimiyle birlikte insanlık daha önce hiç tecrübe etmediği bir gücü dizginledi. Bu hızdı. Başka bir deyişle çelik canavarlar, yani trenler, insanları güneşin hareketinden çok daha hızlı bir şekilde doğudan batıya taşımaya başladı. İşte o an zaman büküldü. Demiryolu şirketleri bir kabusun içine düştü. Çünkü kalkış ve varış saatleri sürekli birbirine giriyordu. O yıllarda İngiltere'deki bazı istasyonlarda akıllara durgunluk veren bir manzara vardı. Çift yelkovanlı saatler. Siyah yelkovan kasabanın yerel güneş saatini gösterirken kırmızı yelkovan Londra'ya, yani trenin saatine göre ayarlıydı. İnsanlar iki farklı zaman dilimi arasında sıkışıp kalmıştı. Fakat asıl dehşet demir ağların yapısında gizliydi. 19. yüzyılda demir yollarının çoğu tek hattıydı. Karşılıklı gelen iki trenin çarpışmaması için tek bir yol vardı. Trenlerden biri bekleme cebi denilen yan raylara girecek ve diğerlerinin geçmesini bekleyecekti. Her şey makinistlerin elindeki bir parça kağıda yazılı zaman çizelgelerine ve yelek ceplerinde taşıdıkları mekanik saatlere bağlıydı. Bu, körlemesine oynanan devasa bir Rus ruletiydi. Ve o rulet 12 Ağustos 1853'te Rhode Island'ın Valley Falls bölgesinde patladı. Karşılıklı ilerleyen iki trenin makinistleri kör bir viraja doğru tam gaz gidiyordu. İstasyon şefi trenleri doğru saatte yola çıkarmıştı. Ancak makinistlerden birinin cep saati diğerinden sadece 2 dakika gerideydi. O 2 dakikalık yerel zaman farkı yüzlerce tonluk iki çelik canavarın kafa kafaya çarpışmasına yetti. 14 kişi o ezilmiş vagonların arasında can verdi. Bu sadece bir kaza değildi. Mekanik hızın yerel zamanı resmen bir kitle imha silahına dönüştürdüğünün kanıtıydı. Halk öfkeliydi. Ancak bazı din adamları ve kasaba yöneticileri saati standartlaştırma fikrine şiddetle karşı çıktı. Onlara göre zaman değiştirmek, Tanrı'nın zamanına müdahale etmekti. Biz tren şirketlerinin değil, güneşin kurallarına uyarız diyorlardı. Fakat dökülen kan, bilimin ve şirketlerin Tanrı'nın zamanına el koymasını zorunlu kılacaktı. Kan dökülmeye devam ederken demiryolu mühendisi William F. Allen ve İskoç asıllı mühendis Sir Sandard Fleming bir çözümle geldiler. Güneşi görmezden gelmek. Güneş ne söylerse söylesin, dünyayı hayali çizgilere bölmek zorundaydılar. Ekim 1884'te Washington DC'de tarihin en kritik bilimsel diplomasi savaşlarından biri yaşandı. Uluslararası Meridyen Konferansı. 25 ülkenin delegeleri dünyayı 24 saat dilimine bölmek için masaya oturdu. İngilizler sıfır noktasının, yani başlangıç meridyeninin Londra'daki Greenwich olmasını dayattı. Kendi bilimsel üstünlüklerini savunan Fransızlar ise bu İngiliz zaferini kabul etmeyi reddederek
Masada büyük bir kriz çıkardılar. Dünya artık sadece fiziksel olarak değil, zaman algısı üzerinden de ikiye bölünüyordu. Sonunda sistem, ticaretin ve demir ağların gücüyle kabul edildi. İnsanlık doğanın ritminden koptu ve cebindeki mekanik tiktaklara teslim oldu. Peki ya o konferansta asla bir anlaşmaya varılmasaydı? Dünyanın her ülkesi, her şehri kendi yerel zamanında inat etseydi? Bugün kurduğumuz o muazzam dijital medeniyet saatler üzerinde değil, saniyenin milyarda biri olan nanosaniyeler üzerine kuruludur. Eğer ortak bir evrensel saatimiz olmasaydı, bugün bildiğimiz dünya saniyeler içinde felç olurdu. İnternetin kalbi olan küresel sunucular gelen her veriyi bir zaman damgasıyla doğrulamak zorundadır. Ortak bir saat yoksa, New York'tan Tokyo'ya giden bir veri paketi zamanın neresinde olduğunu bulamaz. Kripto ağları, küresel bankacılık şifreleri, internetin tüm altyapısı bir virüs gibi birbirini reddeder ve anında çökerdi. Fakat karanlık sadece dijital dünyada kalmazdı. Çok az insanın bildiği bir gerçek var. Modern elektrik şebekeleri mikrosaniyelik zaman uyumlarıyla çalışır. Şehirleri birbirine bağlayan devasa santraller o milisaniyelik uyumsuzluk yüzünden kısa devre yapar, kendi kendini yakar ve tüm dünya saniyeler içinde taş devri karanlığına gömülürdü. GPS uyduları yörüngede senkronize olamaz, modern uçaklar gökyüzünde kör bir şekilde uçar, uluslararası uzay istasyonuna gönderilen bir ikmal kapsülü zamanı hesaplayamadığı için sonsuzluğa sürüklenirdi. Biz zamanı standartlaştırarak sadece trenlerin çarpışmasını engellemedik. Aksi takdirde en basit bir uluslararası telefon görüşmesi bile imkansızlaşırdı. İnsanlık kablolarla birbirine bağlandığını sanırken aslında aşılamaz zaman duvarlarının ardında kendi yerel zamanına hapsolmuş, yapayalnız ve birbirine sağır kalırdı. Burası Hipotesis. Eğer gerçekliğin ötesindeki bu alternatif ihtimaller ilginizi çektiyse abone olun ve zamanın kırıldığı o noktalarda buluşalım. Hoşça kalın.